Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere dünyanın içinde bir dünya olduğunu iddia eden, merkezinde kendine ait nehirleri, ırmakları, hatta güneşi olduğu düşünülen oyuk dünya teorisini, yani mitsel adıyla Agartha'yı anlatacağım. Tarihin belirli dönemlerinde Budist rahiplerden Kızılderililere, Sümerlilerden Adolf Hitler'ine kadar oyuk dünya, yani Agartha'yı arama veya efsanelerde geçirmekte olduklarını görmekteyiz. Her ne kadar bilimsel olarak kanıtlanmış olmasa da çeşitli pilotların oyuk dünya gözlemlerini, Adolf Hitler'in burayı bulma çalışmalarını videonun ilerleyen yerlerinde bahsederiz. İlk önce Agartha'nın mitlerde, efsanelerde ve çeşitli dinlerde nasıl geçtiğinden bahsedecek olursak. Dünyada bulunan çoğu dinde ve mitel yazılarda, yani Antik Mısır hiyerogliflerinde, Sümer tabletlerinde, Gılgamış destanında, Çin kaynaklarında, Babil yazıtlarında, Tibet belgelerindeki gibi mitsel yazılarda hep dünya içinde başka bir dünyadan bahsetmektedir. Semavi dinlerde yer altında bir kavmin olduğunu, bunların İslam'da Yecüc Mecüc, Tevrat'ta ve İncil'de Gog olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Özellikle Budizm ve Hinduizm'de bu inanışın daha fazla olduğunu Agartha olarak isimlendirdikleri bilinmektedir. Bu yer altında yaşayan ırkın özellikle Himalaya dağlarının altındaki geniş ve çok büyük mağaralarda yaşadığına inanılır. Efsaneye göre çok uzun zaman önce uzaysal kökenli gelişmiş bir ırk, Himalaya dağlarının altından sonsuz mağaralar ülkesine, yani konumuz olan dünyanın içi denilen bölgeye yerleştiler. Hatta birçok teoriye göre zaman zaman görülen UFO'lar, yani dünya dışı varlıklar, uzaydan değil buradan gelmekteydi. Her ne kadar uçuk bir inanış olsa da destekler nitelikte olduğu düşünülen çok fazla iddia bulunmaktadır. Başta bahsedildiğinde size saçma geliyor olabilir. Ama bu teori o kadar popülerdi ki 1800'lerde Jules Verne'i etkileyip kitap yazmaya, çeşitli bilim kurgu filmlerine konu olmaya hak kazanmıştır. Öncelikle bu teorinin nasıl ortaya atıldığını incelediğimizde John Claves isimli araştırmacı karşımıza çıkmaktadır. 1780 yılında doğup 1829 yılında vefat eden Claves bu olayı hayatı boyunca araştırmış ve hatta fazlasını yaşamış olmalı ki 1818 yılında önemli onlarca lidere şu mesajı yollamıştı. Yeryüzünün içinin yaşanılır olduğunu beyan ediyorum. İç içe birçok katı küreden meydana gelen, kutuplardan girişi olan bir yerden bahsediyorum. Gerçek olduğunu ispat etmeye hazırım. Dünya bana yardım ederse, yeryüzünün içini keşfetmek için hayatımı adamaya hazırım şeklinde mesaj göndermiştir. Bu mesaj tabii ki hiçbir lider tarafından ilgi görmedi. Claves amacına ulaşamadı ve bu teori rafa kaldırıldı. Ta ki Adolf Hitler'e kadar. Adolf Hitler'in bu mektuplar dikkatini çekmiş olacak ki bu konu üzerine giderek oyuk dünya teorisini araştırmak için bir ekip hazırlatır. Herbert Wildgut önderliğindeki bu ekip Nazi ırkının kökenlerini aramak için Tibet'e gider. Albay gezi dönüşünde oyuk dünya hakkında Tibetli rahiplerden bilgi alır. Bilgileri Nazilerin önde gelen devlet adamlarından Himmler'e aktarır. Bilgilere göre oyuk dünyanın girişlerinden bir tanesi kutuplardadır. Himmler, Adolf Hitler'den acil şekilde toplantı talep eder ve çalışmalar başlar. 1939 yılında Naziler 3 denizaltı ve 5 gemiden oluşan bir keşif birliğini kutuplara gönderir. Birlik bölgenin detaylı haritasını çıkarır ve oyuk dünyanın giriş noktası tespit edilir. Tarihler 1940'ı gösterdiğinde Adolf Hitler, oyuk dünyanın girişinde bir üs kurulmasını emreder ve bu teori hakkında çalışmalar hız kazanır. Almanlar 2. Dünya Savaşı'nı kaybettiğinde Berlin'e giren müttefik devletlerini çok şaşırtan belgeler ele geçirilir. Yaklaşık 2000 kadar özel kuvvetler, jeologlar, doktorlar, fizikçiler, kimyacılar, biyologlar, medyumlar ve mühendislerden oluşan toplam 4300 kişilik bir birliğin Almanların kutuplardaki gizli üssüne konuşlandığını görürler. Müttefik devletler Nazilerin hala bir B planı olduğu hissine kapılır. Belirli bir süre geçtikten sonra daha önce görülmemiş bir harita bulunur. Bu harita Antarktika'da yer altına doğru inen su yollarında Agartha isimli yeni bir yerin haritasını göstermektedir. Amerika buraya harekat düzenlemeye karar verir. Amerikan Deniz Kuvvetleri 26 Ağustos 1946 yılında Operasyon High Jump'ı başlatır. Operasyon başarısızlıkla sonuçlanır. Askerlerin aktardıklarına göre bu filo, disk benzeri uçan dairelerin saldırısına uğrar. Bu askerlere deli gözüyle bakılır. Resmi açıklama olarak ise çok fazla doğa olayı görüldüğünü,
hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtilir. Birçok araştırmacı Hitler'in ölmediğini, gizli bir şekilde Antarktika'daki üstten Agartha'ya geçerek hayatını devam ettirdiğini düşünmektedir. 1947 yılında Kuzey Kutbu'na sefer düzenleyen bir pilotun aktardıkları bir hayli çarpıcıdır. Bu seyahatinde Agarsa'yı gördüğünü iddia eden Amiral Richard Byrd, 19 Şubat 1947 günü Kuzey Kutbu'na gitmek için görev alır. Uçağının arızalanmasıyla iniş yapmak zorunda kalan amiral, buz dağlarının çevrelediği bir bölgeye iniş yapar. Bu yerde 23 santigrat derece civarında bir hava ile karşılaşır. Oysa bulunduğu konum itibariyle havanın eksi derecelerde olması gerekmektedir. Bölgeyi inceleyen amiral, daha önce görmediği sıra dağların olduğunu, yemyeşil ovalardan büyük ırmaklar geçtiğini ifade eder. Ayrıca bu bölgede mamut ve dinozor gibi nesli tükenmiş hayvanlar ile de karşılaşır. Uçağındaki arızayı giderip geri dönen amiral, bildiklerini anlatır. Bu anlattıkları amirale deli gözüyle bakılmasını sağlar. Yıllar sonra amiralin günlüğü incelendiğinde, kaza sonrası yer altında yaşayan varlıklar tarafından karşılandığı ve amirale yardım ettiği gibi ibareler geçmektedir. Her ne kadar çok çarpıcı olsa da bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Yakın tarihe geldiğimizde 29 Eylül 1981 tarihinde Rusya'nın Azerbaycan'daki delgi deneylerinde 10 kilometrelik kazı çalışmasının sonuçları bir hayli ilginçtir. Kazı çalışmalarında dünyanın çekirdeğine yakınlaşıldığından dolayı sıcaklığın artması beklenirken aksine yaşama elverişli bir şekilde 20-30 santigrat derece olduğu gözlemlenmiştir. Bu da oyuk dünya teorisini destekleyenlerin kanıt olarak sunabileceği bir içerik haline gelmiştir. Birçok araştırmacı ve bilim kurgu yazarına göre şehirler yer altında birbirine bağlanmış ve bu bağlantılar Agartha'ya giden ana kapıya ulaşmayı sağlayan bir yoldur. Bu girişlerin o şehrin önemli yapılarının altında olduğunu belirten araştırmacılar, mesela Mısır'da Sphinx'in altında, Fransa'da Eyfel Kulesi'nin altında gibi örnekler vererek açıklamaktadırlar. Hatta İstanbul'da keşfedilen yeraltı tünellerinden birinin Ayasofya ile bağlantısı olduğunu, buradan da Agartha'ya ulaşılabileceği gibi kanıtlanamayan sadece sözde bulunan iddialar bulunmaktadır. Her ne kadar günümüzde kanıtlanmamış olsa da bir hayli ilgi çekici olan bu teori, ileriki zamanlarda kutuplarda yapılan araştırmalar ile var olup olmayacağı kanıtlanacaktır. İleriki videolarda görüşmek üzere.